Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Bu bölümde alüminyum folyo kabartma etkinliği yapacağız. Bu set içerisinde neler var? 10 model geldi bana. Uygulayacağımız taslak kağıt var. Şu şekilde tahta bir kalemi var. Aslında bambu kalın çöp bir şiş. Alüminyum folyo var ve bir adet de kalın karton var. Bu çalışmada kurşun kalem, tükenmez kalemden de yardım alacağım. Kurşun kalem yerine beyaz uçlu özel kabartma kalemleri var. Onlardan da edinebilirsiniz. Ve en sonda kabarttığım yerin arka boşluk kısmına silikon dolduracağım. Normal silikon tabancasıyla da silikon doldurabilirsiniz veya sıvı silikon ile de doldurabilirsiniz. Veya silikon yerine arkasını alçı ile de doldurabilirsiniz. Silikon veya alçı kutunun içerisinden çıkmıyor. Bu malzemeleri ayrıca dışarıdan da edinebilirsiniz. Böyle set bir kutu almak zorunda da değilsiniz. Alüminyum folyo, kopyasını çıkardığınız taslak ve silikon tabancası veya alçı sizin için yeterli olacaktır. Arkasını kapatmak için de kalın bir mukavvadan yardım alabilirsiniz. Malzemeleri bu şekilde edinebilirsiniz. Yapım aşamasına geçiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Keyifli seyirler dilerim. Alüminyum folyomuzun üzerine kağıdımızı koyuyoruz. Kaymaması için ben şu alt ve üst kenarlarından bantlayacağım. Tükenmez kalemim ile kağıdımın üzerinden şeklimi çizmeye başlıyorum. Kalemimizi biraz bastırarak kağıdımızın üzerinden taslağımızı çiziyoruz ve alüminyum folyoya aktarılmasını sağlıyoruz. Çizgilerimizin net çıkabilmesi için bastırmamız önemlidir. Folyoya aktardıktan sonra kabartma işlemimizi yapmaya başlayacağız. Benim alüminyum folyo kabartma sanatı ile tanışma 11-12'li yaşlarıma dayanıyor. Annem alüminyum folyo kabartma sanatı ile ilgili kursa giderken bizi de yanında götürüyordu. Ben masa masa gezip kursiyerlerin neler yaptığını inceliyordum. Tabii ki o zaman yapma şansım olmamıştı. Ancak seneler sonra aklıma geldi ve hemen internette araştırdım. Alüminyum folyo kabartma başlangıç seti aldım. Aslında küçük büyük herkesin yapabileceği bir etkinlik. Şu an yaptığım çalışma ilkokul, ortaokul seviyesinde arkadaşlarımın kolaylıkla yapabileceği bir çalışma. Tabii ki yetişkinlerin de yapabileceği bir çalışma. Keyifli bir çalışmadır. Aktarma işlemimizi yaptık. Şimdi bantladığımız kağıdımızı folyomuzun üzerinden çıkarıyoruz ve kabartma işlemlerimize başlıyoruz. Bakın zaten hafif kabarmaya başlamış. Şimdi üzerinden geçerek tam kabarmasını sağlayacağım. Kabarmasını sağlamak için de kurşun kalem ve bambu çubuktan yardım alacağım. Kalemimizle bastırarak üzerinden geçiyoruz. Yumuşak geçişler yapıyoruz. Bakın yaptığım yeri şimdi önden göstereceğim. Şu kısmı yapmıştım. Kabarmaya başladı bile. Şöyle dışından da çizgisini belirtelim. Bakın boyutumuz bu şekilde ortaya çıkıyor. Bütün yapraklarını aynı şekilde yapmaya devam ediyorum.
Şimdi arka tarafından boşlukları silikon ile dolduracağım ki ön taraftan baskı yapıldığında kabartılarım bozulmasın, düz bir görüntü olmasını istiyorum. Şu şekilde boşlukları silikon ile doldurmaya başladım. Dediğim gibi bu işlemi sıcak silikon ile de yapabilirsiniz veya alçı ile de yapabilirsiniz. Süre kurumasını bekliyorum. Kuruduktan sonra kabartılmış folyomu mukavvama yapıştıracağım ve hazır durumda. Kabartmaların içerisine uyguladığım silikon tabaka kurudu. Şimdi mukavvamı folyomun üzerine yerleştirerek yapıştıracağım. Yine silikondan yardım alacağım. Yan taraflarında kalan fazla folyoyu da iç kısma doğru katlıyorum. Çalışmamız hazır durumda. Arka kısmına da bir ip takarak duvarınıza sergileyebilirsiniz. Üzerine ayakkabı boyası sürebilirsiniz. Ayakkabı boyasını sürdükten sonra fazlalığını alarak boyut oluşturmuş olursunuz. Evet arkadaşlar, bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla, mutlulukla kalın.